Değer verdiğiniz bir kişi sizi hiç kırdı mı? Bu kırgınlığın üstesinden gelmek için sizden özür diledi mi? Özür dilemesi nasıldı? Sizce nasıl olması gerekirdi? Bu konuları bugün Erkeğe Dair programının bu bölümünde işleyeceğiz. Bize katılın. Merhaba sevgili dostlar. Farklı konu başlıklarını biz erkeklerin bakış açısı ile yorumladığımız ve bir nevi kendi süzgecimizden geçirdiğimiz yeni bir Erkeğe Dair programımıza hoş geldiniz. Ben Güney Onkun. Ben de Josh Diyener. Bugün sohbet edeceğimiz konu özür dilemek. Biz erkekler sohbetlerimizde, sözlerimiz ile veya davranışlarımızla çevremizdekileri kırıyoruz. Bazen bilinçli, bazen de istemeden olabiliyor bu davranışlarımız. Bu kırgınlıkların üstesinden gelmek, yani düzeltebilmemiz en basit yolu ile özür dilemektir. Bizi takip edenler hatırlayacaktır. Geçmiş bir bölümde Ferit, kuzeni Bora'yı kırmıştı. Acaba o ilişkide ne olmuştu? Olayın devamına beraber bakalım. Erkeğe Dair. Hatalı olunca özür dilemek. Selam abi, nasılsın? Epeydir görüşemedik. İyiyim Bora. Seni geçenlerde düşünüyordum da bir uğrayıp hal hatır sorayım dedim. İşler nasıl? Fena değil. Telefon satışı olmasa da tamirata her zaman ihtiyaç var. Seninki nasıl? Bilirsin yani, pazarlama bir gün iyi bir gün kötü. Gel bir çay yapayım. Kusura bakma, şu an sadece sallama var da. Fark etmez. Çay şimdi iyi gelir, sallama da olsa. Aslında senden özür dilemek için geldim Bora. Niçin abi, ne oldu? Hani 40 gün yemeğinden önce arabayla gidiyorduk ya. Moralim çok bozuktu. Keşke şu sopayı senden istemeseydim. Sen de vermeyince çok ağır sözler söyledim. Bırak ya Ferit abi. Anlıyorum, sen üzgündün. Önce üzüntüden kurtulman gerekiyordu. Ama ne olursa olsun yanlış yaptım Bora. Ben de fark etmemiştim ki. Sonra ablamla konuşurken ortaya çıktı. Bana bir güzel fırça attı. Kafan nerede Ferit? Seni adam gibi eğitmedik mi? Trafikte sinirlenip insanlara dalaşmak da nedir? Bir de üstüne sana engel olmaya çalışan Bora'yı da aşağılıyorsun. Olmaz böyle şey. Hemen gidip Bora'dan özür dile. Bir daha da böyle bir şey yaptığını duymayayım. İşte tam Neşe ablam. Ama abi, o durumu anlıyorum ya. Senin de moralin bozuktu. Unut gitsin, bir şey olmadı ki. Gerçekten mi Bora? Ben seni ama sonradan çok kırgın gördüm. Benim yaptığım da yanlıştı. Ayrıca sana çok kötü örnek oldum. Abi ya, unuttum gitti. Biz aile değil miyiz? Yeter ki sen kendini daha iyi hisset. İnsan mutsuzken bazen ağzından olmadık laflar kaçabilir. Ben aldırmadım. Gel abi, çayımı iç. Aramızda bir şey yok. Sen bana yeni pazarlama fikirlerini anlat. Bu kadar anlayışlı olduğun için teşekkür ederim canım kuzenim. Estağfurullah abi, sen buna değersin. Ben öncelikle Ferit'e aferin demek istiyorum. Çünkü Bora'ya bu şekilde duyarlı davranması, anlaşılır bir şekilde özür dilemesi şık bir davranış oldu değil mi Josh? Evet, çok güzeldi. Ama demeyeyim yani, aynı zamanda Bora da çok güzel bir şekilde bir özrün nasıl kabul edebileceğini gösteriyor bize. Keşke hepimiz sevdiklerimizin özrünü bu şekilde kabul edebilsek. Doğru söylüyorsun Josh. Hem Bora hem de Ferit burada bize iyi bir örnek oluyorlar. Ama günlük yaşamımızı düşündüğümüzde özür dileme eylemlerimizi pek bu kadar da rahat yapamıyoruz. Sanki özür dilemekte bizi bir şeyler tutuyor ve zorlanıyoruz gibi geliyor bana. Evet, sıkça öyle. Ondan dolayı Bora ve Ferit gibi bize iyi örnek olan insanlara bakarak onlardan öğrenmemiz gerekiyor. Evet, bunları daha dikkatli bir şekilde düşünmemiz lazım. Çünkü yaşadığımız ülkede, Türkiye'mizde
her zaman olumlu bir şekilde özür dileme eylemleri içinde olmuyoruz. Evet, bunları daha dikkatli bir şekilde düşünmemiz lazım. Türkiye'de özür dilemenin şekilleri her zaman olumlu olmuyor. Bunları birazcık daha derinlemesine düşünelim. Evet. Yani Türkiye'ye bakınca özür dilemek nasıl bir şey oluyor? Yani nasıl görüyoruz onu burada daha çok? Aslında bunu karşılıklı konuşarak tespit edelim. Günlük yaşamlarımıza baktığımızda hatayı kişi yapıyor. Hata yaptıktan sonraki durum ne? Veya sözüyle kırıyor, davranışıyla kırıyor. Özür dilemeyi ne zaman düşünüyoruz? Evet. Karşımızdaki kişinin yüzü düştüğü zaman mı düşünüyoruz? İşte. Veya tavrıyla mı düşünüyoruz? Ya da karakterlerimizin yaşadığı gibi ablasının onu yönlendirmesi mi ben hata yaptım, özür dileyime mi getiriyor? Evet. İyi bir soru. Çünkü günümüzdeki toplumumuza baktığımızda sanki özür dilemek ortadan kalktı gibime geliyor. Sanki. Yani eskiden hatırlıyorum bir erdem gibiydi. Yani Evet, doğru söylüyorsun. nazik sözleri kullanarak işte bilmem ne şöyle böyle ben yaptım ben ettim fikriyle çok güzel bir şeydi. Ama bugünlerde adam önünü kesiyor, hiçbir şey at diye gidiyor yani, bilemiyorum. Çünkü toplumdaki bireyselleşmeyle birlikte gelen yozlaşma bizleri değiştirdi. Evet, kesinlikle. Yani artık herkes daha çok kendi önemine bakıyor, toplumun önemine bakmıyor. Çünkü özür dilemek toplumun içindeki o dişlileri yağlayan bir şey gibi oluyor. Yani toplumun daha temiz bir şekilde işlemesi, daha sürtüşmesiz bir şekilde ilerlemesini sağlıyor. Evet, haklısın. O zaman ya yağda eksilme var ya da dişliler artık dönmüyor durumuna geldik toplum olarak. Belki birazcık ikisinin de bir parçasıdır bu yani. Evet. Bilinç olarak var ama eyleme getirmekte, adım atmakta bizi tutan şey ne? Hatırlıyorum eskiden neydi? Büyüklük sende kalsın denirdi işte. Sen özür dile veya sen küçüksün, önce sen özür dile gibi kavramlar vardı toplumda. Evet, ve böylece birbirimize özrü de dilemeye imkanlarımız oldu. Veya az önce de dediğim gibi Ferit'in ablasının, Neşe'nin onu yönlendirmesi. İşte ne yaptınız? Hani böyle bir şey olmamalıydı. Sen bu davranışınla çok kötü bir örnek oldun. Yani, olumlu toplumsal baskı diyebiliriz orada ve açıkçası erkekler olarak bazen o olumlu toplumsal baskı olmadan biz işte göz ardı ederiz ve yapmayız, değil mi? Maalesef. Tabii ki bizim de burada özür dilemenin iki parçası var. Hem nasıl özür dilenir hem de özrü nasıl kabul edilir. Bunları düşünmemiz lazım. Evet ve aslında Neşe'den örnek aklıma şey de geliyor. Yani eşlerimiz de bize bir şekilde bu konuda yardımcı oluyorlar. Biz erkekler görmediğimiz veya fark etmediğimiz konularda eşlerimiz de bize yol gösterici oluyor. Onlar da bizi uyarıyorlar, değil mi Caş? Evet. Eşlerimiz de bize yardımcı oldukları noktalarından birisi aslında onlar erkeklerden daha çok bu toplumsal bağlantılarını görüyorlar ve onlar net bir şekilde görüyorlar ki özür dilemeyince sorunlar artıyor, sürtüşmeler artıyor ve toplum daha da bozuluyor. Maalesef ve bu ilişkilerimize de yansıyor ve ondan sonra da o pişmanlık, dilememenin vermiş olduğu bir nevi uzaklaşma da yaşamlarımızda etkin oluyor. Evet ve geç özür diliyoruz. Hatta bazen hiç özür dilemiyoruz ve iş işten geçmiş oluyor. Evet, iş işten geçmeden özür dileyelim. Kesinlikle. Kendi hayatınızı düşünün. İyi ya da kötü bir şekilde yaşadığınız bir özür dileme süreci olmuş mudur? Olmuştur. Buna tepkiniz nasıldı? Nasıl sonuçlandı? YouTube yorumlarından, Instagram veya WhatsApp hattımızdan bunları lütfen bizimle paylaşın. Josh, aslında şu konuyu da düşünmemizde yarar var. Özrümüzü anlamak, hatamızı anlamak, özür dilemekte adım atmak. Tamam, bunları anladık. Peki özür dilemekte nasıl davranacağız? Özür nasıl dilenir? Evet, aslında özür dilemek bir sanattır, değil mi? Doğru. Yani böyle kolayca yapılan bir şey değil ve aslında öğrenilen bir şeydir. Bence Ferit'in o özürü çok iyi bir örnektir. Çünkü ilk olarak ne yapıyor? Önce
karşıdaki kişinin acısını net bir şekilde gösteriyor. Yani psikologlar bize net bir şekilde açıklıyor ki yanlış bir şey yapıldığında bunun açık bir şekilde ifade edilmesi gerekiyor ve onun verdiği acıyı da açık bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor. O zaman buradan şunu da çıkarmak gerekiyor değil mi? Doğru zamanda, doğru yerde, doğru şekilde özür dilemek gerekiyor. Evet. Aynı zamanda spesifik olmamız gerekiyor o anda. Yani şunu yaptım, şöyle yaptım, böyle yaptım. Sana acı verdim. Lütfen beni affet. Ama bizim diyaloglarımız kendimizi savunmak, bir şekilde hata etmediğimizi düşünerek daha baskıcı şekilde davranmak gibi de oluyor maalesef. Evet. Ama ondan çıkıp kendimizi büyük göstermemiz lazım. Çünkü özür dileyen kendisini küçük göstermez, büyük gösterir. Çünkü yaptıklarımızın sorumluluğunu almış oluyoruz. Affetmenin yeri, zamanı ve durumunu dile getirdik. Tamam. O zaman sadece beni affet, lütfen affet demek yetiyor mu? Bence yetmiyor. Neden beni affedeceksin? Şunları yaptım sana karşı. Ve birazdan düşüneceğimiz gibi bunun da önemli bir tepkisi var. Ama şurada vurgulamak istediğim şey şu. Kullandığımız dil çok önemlidir. Atasöz nedir? Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Evet, ben de kendi hayatımda bunu birkaç defa yaşadım. Birisine önce birazcık sert çıkıştım, sonra dilimi değiştirdim. Efendim, siz net bir şekilde konuştuktan sonra adam yatıştı ve birbirimizi çok daha iyi anlamaya başladık, değil mi? Çünkü doğru dil kullanıldı. Doğru dil önemli. Zaten doğru dil aynı zamanda da doğru düşünceyi de ifade etmemizi sağlıyor. Kesinlikle. Önce yüreklerimizde hissettiğimiz duygu, belki öfke birazcık oluyor. Yok ya ben yapmadım, bana hata yapıldı, işte bana yanlış yapıldı düşüncesinden çıkıp gerçekten hatamızı fark etmek büyük bir erdem. Evet, büyük bir erdem ve aslında bu erdemleri düşünürken kitapta yazar ki İsa'nın, Mesih'in sözlerine göre birisi özür dilemezse ibadeti bile kabul edilmez. Yani özür dilemek çok ciddi bir şeydir dini bakış açısından. Bu önemi de düşünerek o zaman hayatlarımızda lütfen bir durup düşünelim. Evet. Özür dilemediğimiz ne konular var? Evet. Kırdığımız insanlar, kırdığımız arkadaşlarımız, eşimiz, çocuklarımız bile dahi olsa bugün düşünüp bence bir şekilde kendimizle, yüreğimizle hesaplaşmamız gerekiyor. Evet. Anlatılan özür dileme şekli sizi nasıl etkiledi? YouTube yorumlarından, Instagram veya WhatsApp hattımızdan bunları lütfen bizimle paylaşın. Caş, özrü nasıl kabul edeceğizi sormadan önce aslında Bora'yı hatırlarsak ya abi önemli değildi deyip geçiştirdi. Biz hayatlarımızda bu davranışı nasıl dile getireceğiz? Öyle mi diyeceğiz? Ya önemli değil Caş ya mı diyeyim ben de sana? Evet. Yani belki bazı durumlarda gerekebilir. Yani küçük bir şeyse ilişkide büyük bir çekişme, büyük bir hassaslık olursa bazen gerekebilir. Ama genel olarak böyle yapılmaması lazım. Genel olarak birisi benden özür dileyince, özrü kabul eden kişi olarak iyi bir şekilde bir tepki vermem lazım. Evet diyebilirim, evet bu beni incitti. Ben bundan biraz acı çektim, yaptığın güzel bir şey değildi. Ama özür dilediğin için sana teşekkür ediyorum. Özrünü kabul ediyorum, seni affediyorum. Böyle sözleri kullanmak aslında karşıdakimize değer verdiğimizi gösteriyoruz. Çünkü acı derin olsa bile bir şekilde bu ilişkiyi tamir etmemiz lazım. Doğru ifade ediyorsun. O zaman yani onu yalvartmamalı, onu cezalandırıcı bir tutum sergilememeli, kendisini ifade etmesine izin vermeli ve o ifade ettiği durumu ben kabul ediyorum. Evet seni bu şeklinle anlıyorumu da ona iletmekte yarar var değil mi bir şekilde? Özrü alan kişi olarak da ben bazen o kadar kırılmış olabilirim ki özrü o anda kabul edemez olurum. Yani ne derim o anda? Evet arkadaş senin bana verdiğin bu özrü duyuyorum.
çok teşekkür ederim ama şu anda ben duygusal olarak bununla baş edemiyorum. Bana biraz zaman tanı. Belki bir nevi acısını yaşıyorum mu demek istiyorsun. Evet. Ve o durumda o zaman o kişiye karşı yüz ifademiz, sözlerimiz de önemli değil mi? Evet. Yani ve orasına dikkat etmemiz lazım. O söz ifade, o yüz şeylerine. Ama eninde sonunda hedef budur. Karşımızdaki kendisi bizim önümüzde alçalttı. Alçak gönül bir şekilde bize geldi. Bak ben yanlış yaptım. Onu uzak tutup itmek değil, onu olabildiğince kadar kabul edip kendimizi o anda büyük gösterip ona cömertçe bir şekilde davranmamız lazım. Özür kabul etmek cömert bir şeydir. Evet, cömertlik ifadesidir. Ama biz erkekler bazen şunu da diyoruz. Ya bir şey olmadı Caş mesela. Caş bir şey olmadı, sorun değil. O zaman aslında özürü kabul etmiş olmuyoruz. Orada dikkat etmemiz lazım. Ve söylediğimiz gibi bu ilişkiyi onarmak için karşımızdakine kendimizi vermemiz gerekiyor ve affı tanımamız lazım. O zaman her iki tarafta açmalı. Halının altına süpürmeden her iki tarafta hem özür dileyen hem özrü kabul eden aynı yürek tutumuyla durdukları zaman aralarındaki ilişkinin düzeldiğini ve bir şekilde birbirlerine daha gülümseyen, birbirlerine daha içten bir şekilde bakabilen ilişkilerin devam etmesi içten bile değil. Hayat daha da güzel olacaktır bu şekilde. Evet. Çünkü ikimiz de ilişkinin onarılması için ve birleşmesi için çaba harcıyoruz. Yani bizim pansumanımız ilişkilerde özür dilemek. Evet, öyle. Kendi hayatınızda sevdiklerinizin özrünü kabul ettiğinizde bu ikinizin arasındaki ilişkiyi nasıl etkiledi? YouTube yorumlarından, Instagram veya WhatsApp hattımızdan bunları lütfen bizimle paylaşın. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Bugünkü erkeğe dair programımızda özür dileme konusu üzerine konuştuk. Maalesef toplumumuzda sıkça göz ardı edilen ama çok önemli bir konu özür dilemek. Özür dilemek, özür dileyen ve özür dilenen açısından biz erkeklerin dilerim artık zorlanmayacağımız bir konu olsun değil mi Caş? Evet, haklısın. Özür dileyen kişi kendisini büyük gösterir. Neden? Çünkü karşısındakine gidip ilişkiye verdiği değeri gösterir, ilişkideki diğer kişiye değer gösterir. Özür dilemek bir sanattır. Öğrenilmesi lazım ve pratik edilmesi lazım. Özrü kabul etmek de bir sanattır. Çünkü karşındakini nasıl dinleyeceğini, karşındakine cömert bir şekilde nasıl affı vereceğini öğrenmen gerekiyor ve duruma göre değişebilir. Biz de erkekler olarak bu sanatı öğrenelim. Birbirimize özür dilemeyi ve birbirimizin özrünü kabul etmeyi öğrenelim ki toplumumuzun işlemesinin daha sağlıklı olmasını sağlayabilelim. Bu dişlilerin birbirlerine sürtmemesini, daha güzel bir şekilde çevirmesine katkıda bulunalım. Bu konu hakkında düşünceleriniz veya yorumlarınız varsa bunları lütfen bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. WhatsApp hattımızdan, Instagram'dan veya YouTube kanalımızdan bize yazabilirsiniz. WhatsApp numaramız 531 529 22 74. Tekrar ediyorum 531 529 22 74. Kanalımızı beğenip videomuzu paylaşırsanız çok seviniriz. Bir sonraki erkeğe dair programında yeni bir konuyla buluşmak dileğiyle derken şunu hatırlatmak istiyorum. Özür dilemek duygusal açıdan rahatlatır. Ben Güney Onkun. Ben de Caş Diyener. Esen kalın.